Merhaba, ben uzman klinik psikolog Nida Dilsiz. Bugün size bağlanma stillerinin hayatımız üzerindeki, özellikle de duygusal ilişkilerimiz üzerindeki etkisinden bahsedeceğim. Hepimiz biliyoruz ki aslında çocukluk döneminde ebeveynlerimiz tarafından karşılanması gereken bir takım temel ihtiyaçlarımız vardır. Sevgi görme, ilgi görme ve takdir edilme gibi. Bu ihtiyaçlarımızın yeterince karşılanmaması durumunda ilerleyen dönemlerdeki ilişkilerimizde bir takım iletişimsel problemler yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla aslında baktığımızda ebeveynlerimizle, yani bakım verenimizle, yaşamımızda ilk iletişim kurduğumuz kişilerle yaptığımız iletişim yöntemi ilerleyen dönemlerdeki partnerlerimizle kuracağımız ilişkileri de şekillendiriyor. Genel olarak baktığımızda güvenli, kaygılı ve kaçıngan bağlanma türlerini görüyoruz ilişkilerde. Bunların içinde sağlıklı olan tabii ki de güvenli bağlanmanın sağlandığı ilişki yöntemi. Fakat güvenli bağlanmanın sağlandığı ilişki yöntemleri şu anlama gelmiyor. Her şey toz pembe, her şey sorunsuz, çatışma yok, her şey mükemmel geçiyor. Aslında bu ilişkilerde de sorunlar yaşanıyor. Fakat burada farklı olarak bireyler birbirleriyle kurdukları iletişimi daha sağlıklı yönetebiliyor ve empatiye daha açık olabiliyorlar. Öte yandan kaygılı bağlanma dediğimiz bağlanma yönteminde ise insanlar adı üstünde bahsettiğimiz gibi daha çok sürekli olarak bir kaygı halinde, huzursuzluk, endişe ve şüphe halinde oluyorlar. Acaba beni seviyor mu, sevmiyor mu şeklinde sürekli karşı tarafı bir teste tabi tutuyorlar. 5 dakika mesajına cevap alamadığında acaba şu anda ne yapıyor şeklinde kaygılar duyabiliyorlar. Veya aramalarına yanıt alamadığında öfke patlamaları yaşayabiliyorlar. Kesin beni sevmiyor şeklinde düşüncelere kapılabiliyorlar. Öte yandan kaçıngan bağlanma dediğimiz bağlanma türünde ise kişiler geçmişte ebeveyni tarafından onlara konulan mesafeyi ve sınırı şu anda da partnerine koyuyor. Daha doğrusu kişiler ilişki kavramının kendisine dahi bu mesafeyi koyabiliyorlar. Duygusal olarak incitilebileceklerini veya terk edilebileceklerini düşündükleri için ilişkiden tamamen kaçabiliyorlar. Eğer bu kişiler ilişki içindeyse de partnerlerine karşı inanılmaz sert bir tutum sergileyebiliyor. Sevdiği kişileri adeta umursamaz tavırlarla yaklaşabiliyorlar. Aslında baktığımızda bu kişiler için kimse vazgeçilmez değildir. Bu kişilerde gördüğümüz bir başka özellik ise şu: fiziksel olarak temastan kaçınıyorlar. Dokunulmaya ve yaklaşılmaya karşı irite tavırlar sergileyebiliyorlar. İlişkilerde ne tarz problemler görüyoruz? İlişkilerde ilişki anksiyetesi, bağlanma korkusu ve duygusal bağımlılık gibi problemler görebiliyoruz. İlişki anksiyetesi yaşayan kişilerde acaba ona yeterli olacak mıyım? Acaba onu memnun edebilecek miyim? Benden ayrılır mı? Beni acaba aldatacak mı? Şeklinde kaygılar görüyoruz. Duygusal bağımlılıkta ise onsuz hiçbir şey yapamam, onsuz hayatın hiçbir anlamı yok, onsuz nefes alamam şeklinde kişinin kendisini değersizleştirip karşı tarafı yücelttiği kaygılar görüyoruz. Öte yandan baktığınızda bağlanma korkusunda ise kişinin acaba bu benim özgürlüğümü elimden alır mı? İleride ya beni kısıtlarsa ya bu kişiye çok fazla bağlanırsam şeklinde soru işaretleri görebiliyoruz. Peki iletişim problemleri nerede ortaya çıkıyor? Hepimiz aslında gene biliyoruz ki geçmişte bir takım ebeveynlerimizden öğrendiğimiz davranışsal tepkilerle ihtiyaçlarımızı ifade ediyoruz. Dolayısıyla şu andaki ilişkimizde yeterince kendimizi ifade edemiyorsak ve bunu öğrenemediysek veya tam tersine karşı taraftaki partnerimiz bunu yeterince öğrenemediyse işte tam da bu noktada iletişim problemleri ortaya çıkıyor. Danışanlarda genelde şunu çok sık duyuyoruz. Ya eşimin yanında söyleyemedim ama şöyle bir şey olmuştu. Aslında iletişim kurmuyoruz. Toplum olarak da baktığımızda zaten duygularımızı fark etme, yönetebilme ve karşı tarafa aktarabilme konusunda çok da başarılı sayılmayız. Öte yandan toplumun aslında çoğu kesiminde duygularını ifade etme, duyguları yansıtma bir zayıflık göstergesi olarak görülüyor. Dolayısıyla bu noktalarda iletişimde tıkanıklıklar meydana geliyor. Şimdi problemli bir ilişkide aslında doğru soruları sorabilmek çok önemli. Bu ilişkide tam olarak benim ihtiyaç duyduğum şeyler neler, eksiklikler neler, bana neleri çağrıştırıyor ve altta yatan hislerim neler? Şimdi çift terapilerine baktığımızda danışanlar geliyor, evet, ama evli bireyleri ele alalım
bazı problemlerin çözülebilmesi pek mümkün olmuyor. Problemler somut problemler olabilir. Maddi olarak bir takım problemler yaşanıyor olabilir. Ailesel, çevresel faktörler etkili olabilir. Aldatma gibi problemler olabilir. Dolayısıyla problemler aslında asılı kalıyor. Bunlar çözülmüyor. Fakat danışanlar çift olarak terapilere geldiklerinde şu kazanımları elde ediyorlar. Birbirleriyle bu soruna, bu sürece ve birbirlerine karşı uyum adaptasyonlarını arttırabiliyorlar. Birbirleriyle nasıl iletişim kurmaları gerektiğini öğreniyorlar ve ilerleyen dönemlerde farklı bir problem yaşadıklarında neler yapabileceklerine dair kendi stratejilerini geliştirmeyi öğreniyorlar. Problem yaşayan çiftlere tavsiyem şu şekilde olacaktır. Problemlerin büyümesini beklemeden, kendi ilişkilerinin kalitesinin düştüğünü fark ettikleri ilk anda aslında bir destek almaları yararlı olacaktır. Çünkü ne kadar aslında erkenden önlem alırlarsa problemlerin büyüme ihtimali o kadar azalacaktır. Ve problemlerin kitleleşme, kökleşme ihtimali daha düşük seviyeye gelecektir.